Uzayın engin boşluğunda yolculuk etmek, insanlığın yüzyıllardır aklını kurcalayan en büyük hayallerinden biridir. Hayal edin, bir gün ışık hızını aşarak sadece birkaç saatte başka bir galaksiye veya uzak bir gezegene ulaşabiliyoruz. Bu fikir kuantum fiziği ve görelilik teorisi sınırlarında bile imkansız gibi görünüyor. Çünkü bir roket hızlandıkça daha fazla yakıt harcar. Işık hızına çok yaklaşırsa gereken enerji sonsuz olur. Bu yüzden Einstein'ın görelilik kuramına göre evrendeki hiçbir şey ışıktan hızlı gidemez. Buna rağmen bu fikirler tamamen bilim kurgunun ötesinde sayılmaz. Örneğin NASA gibi kuruluşlar bile warp sürüşü üzerine araştırmalar yapmaya başladı. Belki bir gün evrenin sırlarına ulaşmak için cesurca bir keşif yolculuğuna çıkacağız. Peki siz ne dersiniz? Gelecekte bilimin kapılarını ardına kadar açacak yenilikler mümkün olabilir mi? 1994 yılında fizikçi Miguel Alcubierre tarafından önerilen warp sürüşü fikri, uzay zamanı bir balon gibi bükerek ışık hızının ötesine geçebileceğimizi öne sürer. Bu konsepti uzay zamanı bir kumaş olduğu benzetmesiyle düşünelim. Gemi bu kumaşın üzerinde hareket etmiyor. Bir balonun, warp balonunun içinde duruyor. Balonun önündeki uzay sıkıştırılır, arkasındaki uzay ise genişler. Tıpkı gerilmiş bir halıyı iki uçtan çektiğinizde aradaki noktaların birbirine yaklaşması gibi, gemi de uzay zamanı bu dalgalanmasıyla hedefe doğru hızla taşınır. Böylece gemi sanki dev bir dalga üzerinde sörf yapıyormuş gibi hareket eder. Örneğin Dünya ile Alpha Centauri arasındaki mesafe 4 ışık yılıdır. Normal şartlarda ışık bu mesafeyi 4 yılda kat eder. Bir uzay gemisi de çok uzun zaman alır. Ancak warp sürüşüyle uzay zaman balonunun hareketi sayesinde bu mesafe aylarca veya haftalarca indirgenebilir. Özetle gemi içindeki bir gözlemci her şeyin normal hızda olduğunu düşünür. Çünkü gemi balonun içinde durur. Ama dışarıdan bakıldığında balonun itildiği uzay arka arkaya bükülür ve böylece gemi sonuçta çok uzak mesafelere ışık hızından daha hızlıymış gibi ulaşır. Peki bu teknik nasıl işler? Gemi yerel olarak ışık hızının çok altında hareket eder. Hızı normaldir. Ancak çevresindeki uzay hareket ettiğinden balonun hareketi gemiyi ileri taşır. Başka bir deyişle geminin içindekiler hiçbir şeye dokunmadığı halde balon sayesinde büyük bir mesafe kat edilir. Bu durum Einstein'ın hız limitini ihlal etmez. Çünkü geminin kendisi asla yerel çerçevede ışıktan hızlı gitmiyor. Avantajı ise bu yöntemle Alpha Centauri'ye ulaşmak sadece aylar veya haftalar sürebilir. Örneğin çok büyük bir warp balonuyla tam hızda hareket etseydik, kim bilir kaç yıl içerisinde en yakın yıldız sistemine varabilirdik. Öte yandan geminin içinden bakıldığında hala normal hızdaymış gibi davrandığı için aslında fizik kuralları bozulmuyor. Warp sürüşü Einstein'ın kurallarını uzayı bükerek dolaylı yoldan atlatıyor. Bu şekilde mavi bir balon içinde duran bir uzay gemisi gösterilmektedir. Balonun ön tarafı sıkışıp arkası genişledikçe gemi balonla birlikte dev bir dalgada sürüklenir gibi ilerler. Fakat bu Alcubierre Warp Drive'in sorunları da mevcuttur. Warp sürüşü kulağa büyüleyici geliyor ama pek çok ciddi teknik engeli vardır. Ve en önemli sorun negatif enerji yoğunluğu gereksinimidir. Bilim kurgu terimiyle egzotik madde denilen bu olgu uzay zamanı bükebilmek için vazgeçilmezdir. Ancak mevcut deneyimlerimizde laboratuvar ortamında bile bu kadar büyük miktarda negatif enerji elde etmemiz mümkün değildir. Sadece mikroskopik alanlarda örneğin Casimir etkisiyle çok küçük negatif enerji gözlemlenebiliyor. Ama bir warp balonu oluşturmak için gereken enerji çok daha büyük. Hesaplamalara göre bir warp balonu için gereken enerji Jüpiter'le eşdeğer bir kütle civarındaydı. Warp balonunu oluşturmak için yıldızları bile yakıt olarak kullanmak gerekebilirdi. Özetle şu anki teknolojiyle böyle bir gücü toplayabilmek hayal bile edilemez. Navigasyon sorunları da buna ek olarak gösterilebilir. Warp balonunun ön yüzü tamamen görünmezdir. Sanki önünüzde bir sis perdesi çekilmiş gibidir. Bu nedenle balon içindeki mürettebat etraflarındaki engelleri göremez. Örneğin yol üzerinde bir gezegen veya asteroid belirse gemidekiler habersiz kalır. Böyle bir senaryoda hedefi belirleyip güvenli rotayı tayin etmek imkansızlaşır. Warp balonunun arkasında uçuş boyunca yüksek enerjili parçacıklar birikerek bir enerji havuzuna dönüşür. Gemi balondan çıktığı anda bu enerji salıverilirse büyük bir radyasyon patlaması oluşturabilir. Stephen Hawking gibi fizikçiler warp balonundan çıkarken etrafa yayılan güçlü ışık dalgalarının gemi için ölümcül olabileceğini öne sürmüştür. Yani bir nevi warp patlaması riski vardır. Teorik olarak warp'ta zaman yolculuğu kapılarını aralayabilecek çözümler de vardır. Kuantum mekaniği ve kronoloji korunumu varsayımı gibi kavramlar bu tip zaman makinelerinin doğa tarafından engellenebileceğini öne sürer.
Kısacası matematiksel modelde işler mümkün görünse de pratikte karşılaşılan zorluklar fikir ile gerçek arasında devasa bir uçurum olduğunu düşündürüyor. Görüldüğü gibi Alcubierre warp sürüşü şimdilik büyük bir kurgu fikir olarak kalıyor. Teorik altyapısı sağlam görünse de negatif enerji, olağanüstü gücü ihtiyacı ve güvenlik sorunları henüz aşılabilmiş değil. Peki ışık hızını aşmanın başka bir yöntemi yok mu? 1995 yılında Sergey Krasnikov tarafından öne sürülen Krasnikov tüneli fikri uzayda bir nevi kalıcı bir kısa yol açmayı hedefler. Bu yöntemde bir uzay gemisi önce normal kurallarla A noktasından B noktasına gider. Ancak gemi yolda ilerlerken uzay zamanı bükerek A ile B arasında kalıcı bir uzay zaman köprüsü veya tüneli bırakır. Böylece yolculuk bitince artık o noktalar arasında bir tünel inşa edilmiş olur. Süreci şöyle adım adım özetleyebiliriz. İlk yolculukta gemi dünyadan 3000 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldıza ışık hızına yakın bir hızla gider. Bu yolculuk geminin zamanına 1,5 yıl sürebilir. Dünya zamanında ise çok daha uzun bir süre geçmiş olabilir. İkinci safhadaki tünel oluşumu, gemi bu sırada arkasında bükülmüş bir uzay tüneli bırakır. Bu tünel A ile B arasındaki mesafeyi kısaltır ve uzayda yeni bir hızlı geçit işlevi görür. Daha sonra aynı gemi veya başka birileri artık hazır tünel üzerinden B noktasından A noktasına geri döner. Bu dönüş yolu tıpkı bir tren tünelinden geçercesine çok daha kısa olacaktır. Düşünün ki uzayda devasa bir otoban inşa ettik. İlk geçişiniz sırasında bu otoyolu büyük uğraşla kazdınız. Uzay zamanı bükerek, sonraki yolculuklarda bu yeni otoyolu kullanarak A ve B noktaları arasında ışık hızını aşacak kadar hızlı gidebilirsiniz. İlk yolculuğunuzda bir dağın etrafından dolaşmak zorunda kaldığınızı düşünün. Geri dönerken dağın içinden bir tünel kazarsanız yolculuğunuz çok kısalır. Krasnikov tüneli de aynen böyle bir dağ tüneli gibidir. İlk yol zahmetli ama kalıcı bir kısa yol bırakır. Unutmayın ki tek bir Krasnikov tüneli genelde tek yönde kullanılır. A'dan B'ye gidildiğinde zaman kazanılır. Ancak B'den A'ya dönüş için ayrıca bir tünel gerekir. Yani her iki yönde de hızlı gitmek isterseniz karşılıklı iki tünel inşa etmelisiniz. Özetle Krasnikov tüneli uzayda önceden inşa edilmiş dev bir köprü gibidir. İlk yolculuğa benzinli bir arabayla çok zaman harcıyorsunuz. Ama dönüşte açılan hızlı yol sayesinde gelecekte gelen yolcular ışınlanır gibi hızla seyahat eder. İki Krasnikov tüneli kullanıldığında işler daha da fantastik bir hal alır. Kapalı bir zaman eğrisi oluşabilir. Şimdi bunu düşünelim. İki tünel senaryosunda diyelim A ile B arasına hem A'dan B yönünde hem de B'den A yönünde iki ayrı tünel kurduk. Bu durumda kişi tünelleri kullanarak çıktığı andan daha önceki bir zamana dönebilir. İlk gidiş A'dan B'ye 1,5 yıl sürüyorsa gemideki saate göre dönüş de aynı sürede olsun. Ancak dünya zamanında tam 6000 yıl geçmiştir. Yani gemi sadece 3 yıl sonra geri dönse de dünyada binlerce yıl gitmiştir. Bu bir zaman makinesiyle geçmişe yolculuk yapmak gibidir. İşin püf noktası burada gelecekte birisi bu tünelleri kullanarak geçmişe dönebilir ve kendi atalarıyla karşılaşabilirdi. Bu da büyük paradoksları beraberinde getirir. Pek çok bilim insanı kronoloji koruma varsayımıyla böylesine paradoksları engellemeye çalışır. Mesela zaman makinesi denilen sistemler kuramsal olarak bozulur. Yine de Krasnikov tünelleri zaman yolculuğu ihtimalini düşünmeye değecek kadar ilginç bir fikir sunuyor. Bu bölümde görüyoruz ki uzayda bir tünel açmak hem büyük hız kazancı hem de derin fiziksel sorular doğuruyor. Ancak pratikte bu denge nasıl kurulacak henüz bilinmiyor. Şimdiye kadar konuştuğumuz tüm bu fikirlerin pratikteki imkansızlıkları modern fiziğin engelleriyle açıklanır. Hem warp sürüşü hem de Krasnikov tüneli uzay zamanı kalıcı biçimde bükmeyi gerektirir. Bu da negatif enerji gerektirmektedir. Şu an laboratuvarlarımızda yalnızca çok küçük ölçeklerde, örneğin Casimir etkisinde sınırlı negatif enerji elde edebiliyoruz. Binlerce ışık yılı boyu uzanan tüneller veya dev bir warp balonu için gerekli negatif enerji miktarı ise mevcut teknolojiyle erişilemez. Enerji ihtiyacı o kadar büyük ki onu sağlamak bugünkü kaynaklarla imkansızdır. Örneğin bazı çalışmalar warp balonu için gereken enerjinin 10 üzeri 41 joule olabileceğini gösteriyor. Bu rakam tüm dünyanın ömrü boyunca üretebileceği enerjiden çok daha fazladır. Kısacası günümüzdeki en büyük güç santralleri bile bu ihtiyacı karşılayamaz. Kapalı zaman eğrileri yaratan sistemler de ciddi paradokslara açıktır. Stephen Hawking'in kronoloji koruma hipotezine göre uzay zaman kendini koruyucu mekanizmalarla paradoksları engelleyebilir. Belki de tünel bir kapalı eğri oluşturmadan önce kuantum dalgalanmaları tüneli çökertebilir. Henüz tam çözülmemiş kuantum kütle çekimi sorunları da bu tarz çözümlemelerde yeni engeller çıkarabilir. Unutmayalım ki Krasnikov tünelini kurmak için bile
önce ışık hızına yakın hızla seyahat etmemiz gerek. Yani ağır bir ilk yolculuk aylarca hatta yıllarca sürecek. Bu arada dünyada nesiller değişebilir. Yani zaman kazandıran bir tünel açacak kadar uzun yol gitmek dahi ciddi bir kısıtlamadır. Egzotik madde ve enerji geminin tüm etrafında dengeli bir şekilde sağlanmalıdır. Tek bir cihazda gerekli tüm enerjiyi ve negatif basıncı oluşturmak bir bilimsel devrim gerektirir. Bu tür bir teknoloji üretebilmek için belki onlarca yeni bilimsel keşif yapmak gerekebilir. Tüm bu sınırlamalar ışık hızını aşma projelerinin şimdilik bilim kurgu düzeyinde kalmasını sağlıyor. Ancak bilim tarihinde birçok kez imkansız denilen şeyler başarıldı. Belki gelecekte bugün imkansız dediğimiz fikirler de gerçeğe dönüşür. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu kavramlar hakkındaki fikirlerinizi yorumlarda paylaşın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, daha fazla içerik için kanala abone olmayı unutmayın. Uzayın gizemlerini birlikte keşfetmeye devam edelim. Unutmayalım ki bilimde sınırları zorlayan her yeni fikir bir gün gerçeğe dönüşebilir. Yeter ki düşünen zihinler yeni sorular sormaya devam etsin. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.